bir hayalim var. Bir hayalim var. Evet, herkese selamlar. Bütün bizi izleyenler şu anda biz niye bu kadar kalabalık bir ekranda duruyoruz diye merak ediyorlardır. Bizim 2 hafta önce ıslık sesi çıkaran var mı dediğimizde diye bana kayıt gönderip hayır bu değil dediğim ve gerçekten o sesi gönderen kişiler var. Şimdi ben onların hepsini tanımak istiyorum. Bu arada daha odaya girmeye çalışanlar da var. 2 arkadaşımız da var. İnşallah onlar da gelebilirler. Nereden başlayalım? Benim ekranımın solunda Aylin Çelikçi var. Aylin, seni biraz tanıyalım mı? Ben 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Aynı zamanda da yüksek lisans yapıyorum İTÜ Müzikolojide. Alanım önceden sosyolojiydi ama Müzikolojiye başladın. Vay be, Evet. çok güzel. Ama aslında sosyoloji olması müzikolojiyi tabii tamamlayıcı bir etken. Harika bir şey. evet, Güzel. Peki sesin ne durumda? söylüyorum. 1,5 yıldır da şan dersi alıyorum. Oo. Şarkı söylemeyi seviyorum ama Çok ıslık sesini güzel. daha önce denememiştim. Nasıl peki buldun? Yani denedim, oldu. Bu Tesadüfen. kadar yani. Denedim Evet. oldu. Ya gerçekten bu kadar kolay çıkarabildiğim bir şey. Daha önce hiç denemiş miydin? Birkaç yıl önce Mariah Carey'nin sahnelerini izlerken orada böyle merak edip denemiştim. Olmuştu ama yani sese Çok zarar acayip. verip vermediğini bilmiyordum. O yüzden hiç üstüne gitmedim. Önce tanıyayım sizi, tamam mı? Ondan sonra ıslık Tamam. fırtınasına başlayalım. Gerçekten çok eğlenceli. Ondan sonrası keyif yani. Ona diyeyim. Bora, birazcık kendini tanıtır mısın? Seni tanıyalım. Tabii ki. Ben 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Okuyorum orada. İstanbul Üniversitesi'nde maden mühendisliği okuyorum. Ama formaliteden. Hayda. Gerçek hedefin sende bir yıldız olmak falan mıydı yoksa? Ya açıkçası böyle yıldız olayım, milyonlarca fanım olsun gibi bir hayalim yok. Ama tabii ki yaptığım işi, müziği insanlara duyurmak tabii ki hedefim. Herkesin olduğu gibi. Peki senin ıslıkla alakan nereden geliyor? İşte çok alakasız. Öyle ki ben tabii ki bütün hayatım boyunca Türk sanat müziğiyle ilgilenmiyordum. Bir 5-6 senedir böyle çok tamamıyla ilgileniyorum. Sesimi bir kere çok hor kullanıyordum. Gerçekten çok bilinçsiz kullanıyordum. İşte Mariah Carey, ondan sonra işte Jessie J, Ariana Grande falan filan böyle ıslık sesi çıkaran piyasada yüzlerce insan var. Bora, yani Jessie J'den nasıl bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tana ulaştın? Onu bize bir yolculuğunu anlatsana. Fantastik çünkü. Şebnem Ferah üzerinden. Bunu şu an aktif kullanıyor musun ıslık sesini? Hayır. Çünkü şu açıdan yani bakıyorum bazı insanlar çok rahat kullanıyor bu sesi. Yani normal konuşma sesi gibi felaket şekilde kullanıyorlar ama ben bu şekilde belki de çok üstüne düşmediğim için bilmiyorum ama sanki iki demiri böyle birbirine sürtüyormuşçasına hem rahatsız ediyor boğazımı hem de çıkmıyor yani tatlı çıkmıyor. Her zaman da çıkmıyor. Her zaman da çıkmıyor. Ve Ve anlık zaten bir şey. Türk sanat müziğinde de yeri yok. Türk müziğinde de yeri yok. Belki öyle bir gazel denersin, neden olmasın? Fantastik olur yani. İlk ve tek ve son. O kadar. Her şey. Altın harflerle Türk müziği. Neden Dururken ya? bu altıya çıkmak dışında işe yaramıyor. Bu seni tanımak için şu anda çıldırıyorum. Bak az kaldı, geliyorum. Ben sana. tam Tamam mı? alamamış bir Asperger sendromluyum ve operayla müziğe karşı ilgim çok büyük. Bu yüzden araştırmacıyımdır. Zehra, Ayça, İlhan. Doğru mu? Doğrudur hocam. Evet, biraz seni tanıyalım mı? Merhaba öncelikle. Teşekkür ederim hocam. Bu arada size tanışmak çok mutlu etti beni. Aynı şekilde. Zehra Ayça, İlhan. Hı-hı. 21 yaşındayım. Üniversiteyi bitirdim. Şu anda eğitim danışmanıyım. Onun haricinde çalışıyorum hocam. Müzikle çok amatör. Bayağı bir amatör. Hiçbir eğitimim yok bu Evet. konuda. Ama seviyorum müziği söylemeyi, dinlemeyi o şekilde. Yani sen de şarkı söyleyerek mi keşfettin ıslık sesini? Aslında şöyle hocam, nasıl keşfettiğimi hatırlamıyorum. Dediğiniz gibi çocukluğa dayanıyor olabilir. Ancak bir yetenek olduğunu ya da herkesin bunu yapamadığını şu şekilde keşfettim. Bir gün arkadaşımdaydım. Arkadaşımın da bir kedisi var. Kedisine ben bu sesi çıkararak onun dikkatini çekiyordum ve şakalaşıyorduk kedisiyle. Sonra arkadaşım böyle yaptı bana. Nasıl yaptın? Dedim ki, neyi nasıl yaptın?
O kadar. Sesi nasıl çıkarıyorsun dedi bana. Ondan sonra araştırdığıma göre ıslık sesi olduğunu ve herkesin yapamadığını öğrenmiş oldum aslında. Bu ıslık sesini geliştirirken birilerini dinledin mi? Yoksa kendi kendine uydurarak mı çıkardın? Kendi kendime hocam, kendi kendime oldu. Peki Yani bu sesinde... sesi de bir şarkıya yerleştiremiyorum aslında. İlginç. Sesinde hiç herhangi bir rahatsızlık oldu mu daha önce Zehra? Olmadı. Astım belki etkiliyor bilmiyorum ama. Hı. Ve konuşurken hafif bir kısıklığı var. Diğer arkadaşları da merak ediyorum. Sesinizde daha önce bir rahatsızlık oldu mu? Aylin, Bora. Benim Benim olmadı. olmadı açıkçası ama Hayır önceden bugüne Şander, kadar olmadı. hocam şey diyordu bana ya, sesinde çok hava var diyordu. Yani cızırtılı geliyor diyordu. Şimdi Feyza. Ben küçüklükten beri şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hı hı. Ondan sonra lise döneminde de gitar kursuna yazıldım. Hı hı. Oradaki hocam da sesimin güzel olduğunu söyledi. O zaman işte lise 3'e 4'e gidiyordum. Sana aldım kısa bir süre. Bir ay, 2 ay kadar opera İtalyanca. Hı. Tabii konservatuvar istiyordum. Ama kısmet değildi işte. Peyzaj mimarlığı okuyorum son Aa, ne sınıftayım. güzel. Harikulade. Gene tasarımla bir iş yapıyorsun aslında her ne olursa. Evet. Sanatla ilgili olan her şeyi seviyorum ve içinde toprak varsa toprakla değil. O yüzden Çok seviyorum. güzel. Harikulade. Islık sesiyle tanışma. Islık sesiyle tanışmam bundan birkaç gün önce oldu. Gerçekten uzun bir deneyim. Nedir? Nasıl şey yaptın? Videoya baktıktan sonra mı aklına geldi böyle bir ses çıkarabilir miyim diye? Videoyu gördüm. Dedim ki bana dedim 17 yaşındayken sesin 5 oktav demişlerdi. Dedim ki öyleyse dedim ben bu sesi çıkartabilirim herhalde. Var bir şeyler galiba. Güzel, harikulade. Şimdi Cansu var. Cansu'ya geçelim. Merhaba, ben Cansu Akdeniz. 21 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Evet. 9 Eylül'de endüstri mühendisliği okuyorum. 4. sınıftayım. Hı hı. Belki ıslık sesi çıkarmak için müzik yapmamak gerekiyor. Daha doğru bir yöntem yani. Müzisyen olmadığınız zaman herkes coşarak çıkarabiliyor diyebiliriz burada. Güzel. Ben küçüklüğümden beri müziğe çok tepki veren bir çocukmuşum böyle. Hatta bebekken annem müzik kanalı açarmış. Ben böyle yatarmışım. Bacaklarımı, kollarımı çok sert çarparmışım. Annem korkarmış bir yerime bir şey olacak diye. Divane aşık gibi söylemeye başlamışım 3 yaşında. Sonra da işte o zamandan beri de susmadım işte. Biraz gitar da çalıyorum. Senin ıslık sesiyle tanışman. Ben lisedeyken YouTube'da Lisede. geziniyordum. Hı hı. Mariah arkadaşlarınkine benziyor aslında. Mariah Carey'nin Emotions şarkısı. Hı Dedim hı. ki dinleyeyim. Güzel böyle. Tamam. Sonra Oo, güzel güzel. like they feel in... Öyle şu an yapamadım heyecandan da. Yeah, güzel güzel. Ne yapıyor Pol bu kadın? altıdan kalın oldu. Pol altıdan kalın bir tonda verdi. Yandık dedim ya. Sesini Tümür. söylemeye Tümür utandım. burada. İnanılmaz. Müthiş ya. Buse harikasın sen. Sonra dedim ki bu kadın ne yapıyor ya? Böyle büyülenerek izledim bütün videoyu. Sonra baktım yorumlara hemen. Bu ne? Ne yapıyor? Yani bunun adı ne? Hı hı. Sonra öğrendim ki whistle notes deniyormuş Whistle bunlara. notes. YouTube'a yazdım hemen. Nasıl whistle notes yapılır? Sonra denedim oldu. Denedim Tamam oldu. dedim biliyormuşum. Hı? Bir de yanlış kullanıldığında sese zarar Tabii. verebileceği için Kesinlikle. yani dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi Sidar. Hocam Sidar Karakuş, Doğu Akdeniz Üniversitesi müzik öğretmenliği Oo, okuyorum. şahane. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Ha merhaba, ay bana mı Yani müzik öğretmenliği yok kendisi. katıldı sandım hocam. Hocam merhabalar. Çok bir alakam yoktu. Sonra hocam beni keşfetti. O beni hazırlamak istedi sınavlara. Sınava 3 ay kala hiç Doğu'nun yerini bilmiyorum. Hiçbir eğitimim, hiçbir şeyim yok. O beni sadece tek ses, 3 ses öyle çalıştırıyordu işte sınavın şeylerine göre. Islık sesi. Sizinle bilmiyordum. Hayda, güzel. Kısa süre Gerçekten önce bilmiyordum. deneyerek ne kadar uğraştın peki çıkarmak için? Hocam ilk önce size attım. Onu bir kere denedim. Kulaklığı taktım o kadın denedim. Bir kere de çıktı. Size attım zaten. Oluyor dediniz. Değişik oldu biraz ama oldu. Ondan sonra bir daha denedim. Farklı bir şey çıktı. Bu olmadı dediniz. Çünkü Güzel. ıslık değildi o. Şimdi Buse. Buse sen biraz kendini tanıt bize. Tabii açıkçası ben opera olmayan bir şehirde Adana'da doğdum. Benim babamın dayısı, babaannemler falan
sürekli TRT dinlermiş ve babaannem üniversitede sadece bir yıl Türk Halk Müziği Korosu'ndaymış Ankara'da. 19 yaşındayım. Annem bana geceleri gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar söylüyordu. 5 yaşında Absolu kulaklı bir kız dinlemiştiniz ya, Disney şarkısı söyleyen. Evet. Ben ondan biraz daha küçükken gökyüzünde yalnız gezen yıldızları annem bir yanlış notadan söylerdi. Ben de bunu kastetmek için yanlış söylüyorsun anne diyen kızandım. Ve Çok güzel. 8 yaşında trompet sanatçısı Uğur Sayın Batur'la solfej dersindeydik. Süper. Ve 12 kişinin olduğu odada 3 sesi bir tek ben ayırmıştım. Adam bir ara 7 sesli akor basmıştı ve 7 sesi ayırabilen tek kişi de ben olmuştum. Sonra o an kulağımdan tutup kaldırmıştı. Şimdi zorlasam 6 ses. Uzun zamandır kulak çalışmadım açıkçası ve konservatuvar sınavına geçen yaz 2 hafta kala bir tenor beni çalıştırdı. Ankara'da lirik tenor çalıştırdı. Ondan sonra odaklanamadım. Diksiyonum bozuk, dil tembelliğim var. Baktım bu iş olmayacak. İri umudu kestim. Sonra sınavda kötü performans sergilediğimden alınmadım. Evet Buse, absolütsün ama sen şu anda değil mi? Evet, bana absolut kulak teşhisi kondu. Islık sesiyle tanışman ne kadar zaman o içinde oldu? Isık sesinde yine bir solfej dersindeydik biz ve piyano başındaydık. Sesleri çıkartmaya çalışıyor. Tabii herkes do basıyor, mi veriyor. Do basıyor, re veriyor. Ondan sonra ben bakayım nereye kadar gidebilirim dedim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si diye gittim. Bir şekilde sol altıya verdim. Çok acayip. Peki Buse, evet şimdi gelelim performans zamanına. Hazır mıyız? Buse şöyle bizim ıslık sesleri çıkarır mısın iyice? Lied'den, Nachtigall'den küçük bir örnek vereceğim. Sendeyiz. İnanılmaz kolay gösteriyorsun her şeyi ya. Harikulade. Çok. Sider sende durum nedir? Bir göster bakalım neler var neler yok. Hocam bende direkt çıkmıyor. Ama deneyeyim. Dene ya. Siz kendi kendinize deneyin, ortalık bir karışsın şöyle. Hocam. Başlıyorum hocam. Hazırım. Isınmış oldu evde. Kimden geliyor? Sider senden geliyor değil mi o? Aman yarabbim. Dedim hocam. Buse notası neydi? La bemol. La bemol Büyük mü? ihtimal. Güzel. Sider yalnız kuvvetli çıkıyor ses ha. Bravo. Çıkmadı ama şu an bu ses yapınca, işte bir yapınca direkt yapabiliyorum aslında. O yüzden böyle son söyleyeyim, direkt çıkarabilirim diye düşünüyorum. Bir yerden duymadığım zaman şurada bir boşluk oluyor. Nefes olarak çıkıyor. Sadece nefes oluyor. Ama bir yerde duyunca direkt çıkabiliyor. Ayça sende durum ne? Sanırım biraz sesim kısık hocam ama deneyeyim. Dene bakalım. Bunu bir şarkıda hiç kullandığın oldu mu? Şarkıyla yapamıyorum. Şarkısız. Sadece böyle bir Evet, yani şarkıyı tek ses. sığdıramıyorum. Cansu sende durum ne? Dışarı çıktığımda orada dolaşmak çok sorun olmuyor da ilk başta çıkarken böyle sanki 20 adım birden çıkıyormuş. Çıkıyor gibi oluyor tabii. Şu an yapamıyorum. Çok heyecanlandım. Tamam dur o zaman. Feyza'ya geçelim. Sen kendin dene. Kapa mikrofonu. Dene vallahi Tamam. bak ısıt yani. Ama zorlama. Tamam mı? Feyza sıra sende. Gel bir de Ben senden. heyecandan gevezeleştim. Bende olması da bakalım benden de çıkacak mı? Şu an gelmeyebilir. Bora sende durum ne? Ağzımı kapalı bilmiyorum. Çok çirkin bir hal oluyor da yüzüm. Ben de yüzümü o yüzden şöyle sağa çevirdim hocam. Tamam süper. Gönder bana. Wow, mikrofon o kadar yüksek ses aldı ki. Güzel. Altı. Çok iyi Bora. Altı Bir güzel. daha denemek ister misin? Gece kraliçesiyle aynı nota. Hah, Cansu'dan da geliyor şu anda. Güzel. Bir daha gelsene O Cansu. yediler havada uçuştu. Yeah! Güzel. Harika. Ha sol. Güzel. Bazı var. Feyza, Geliyorum ben de. gel. Şu an çıkartamıyorum ya. Çok Küçük heyecanlandım. geliyor. Aylin, durum ne? Deneyeyim. Dene. Ben- Wow, çok keyifli ya. Hocam bu arada ısık sesinde bir tavsiye
sesi dilinizi olabildiğince aşağı pozisyonda kullanın. Dil ucunuzu dişlerinizin arka kısmına asla değdirmeyin. Böylece hava çıkışı ve larenksin aşağıda kalma pozisyonu daha rahat olur. Wow, çok iyi ya, harika. Hah. Feyza geliyor. Valla ben şu an bir rekor denemek istiyorum. 7 ıslık bir arada nasıl tınlayacak onun denemesini yapmak istiyorum. Tamam mı? Tamamdır hocam. Hazır mısınız? Geri sayayım. Evet. 5'ten geri Bir sayıyorum, dakika. tamam mı? Ondan sonra atış serbest. Ne kadar isterseniz yapın. 5, Bir dakika. 4, 3, Bulamadım. 2, 1. Atış serbest. Ya şahanesiniz ya. Size yemin ediyorum var ya, kanalın en anlaşılmaz videosu olacak bu. Bunlar ne yapıyor? Kesinlikle. Bunlar deli. Bunlar deli. Keşfedilmemiş deliler. Çok teşekkür ediyorum hepinize buraya vakit ayırdığınız için, burada sohbet ettiğimiz için. Biz burada olduğumuz için çok teşekkür ederiz hocam. Bizi aldığınız için. Şimdi ben sizden ama ileriki dönemde hani eğer bunları bir şarkı içinde kullanırsanız, zaten Cansu'nun kullandığını Instagram profilinde görmüştüm. O hani Loving You falan. Ben de olsun. kullanabilirim aslında. Buse senden de alalım mı bir canlı performans? Böyle şarkı içinde kullanan varsa bunu. Bunu deniyorum. Ha, bu kısmını. Yok ama değil mi? Hiç denedin mi öyle bir şey Türk müziğinde? Denemedim. Hmm. Onun normalini zaten zor söylüyorum. Anlıyorum. Ama denemedin. Ama aslında denenebilir ha. Bak çok fantastik olabilir. Ya hani Yüzünde yalnız gezen yıldızları da söyleyip gidebiliriz. Buldum, hemen denemek istiyorum. Hocam Tamam Feyza. gökyüzüne yalnız gezen yıldızlar Feyza hemen dinliyoruz seni. Abi çok acayip. Ay yalnızım, ay yalnızım. İşte bu. Bora bak, sana ilham olması gereken bu işte. Bu Özel harikasın. çalışalım. Beraber final yapmak ister misin? Yalnızım diye böyle. Hatta düşünsene bak, mesela sırf ıslıktan bir koro kuruluyor. Tamam mı böyle? Türk müziği okuyorlar. Finaller burada bitiyor. Tabii oktav yukarıda. Herkese tekrar uyarayım şu anda bizi izleyenleri. Bu gördüğünüz şeyler bir deneyimdir, denemedir sadece. Sesiniz herhangi bir acıma, bir yorgunluk, bir yıpranma, bir ağrı, bir şey hissediyorsanız sakın ve sakın devam etmeyi kesinlikle yapmayın. %100 yanlış Bol bol yaptığınız anlamına gelir. dinlendirsinler seslerini. Her ıslıktan sonra dinlendirsinler. Dinlendirme önemli. Peki. Ya bu koroyla aslında böyle küçük bir ıslık korosu kursak ne güzel olur valla. Gerçekten. Keşke bir arada böyle bir şarkı çalışsanız hep beraber. Ve o şarkıyı böyle gerek böyle arada bir tek tek solo, sonra beraber olmak şeklinde beraber söyleseniz efsane bir kayıt olmaz mı ya? Bir Aynen, Türkçe bilinen bir türküyü de devşirebilirsiniz. Hocam Cem Adrian'dan da olabilir aslında. Cem Adrian güzel fikir. Herkes çok iyi biliyor Sarı Gelin'i. Leylim aman aman, leylim aman aman. Çok rahat ıslık geliyor. Bu ton güzel. Dertlerden. Biz bunu si bemol yapalım. Bözmü çünkü. Erzurum çağır, böyle bariton renk gerekiyor. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin. Böyle akmaya devam edeceğiz. Ton bu ama. Tamam mı? Sözlere değişebilir, farklı sözler olabilir. İlk önce hepimiz normal giriş zemin tonda okuyacağız. Rahat bir şekilde. Sonra ikincisinde imkanınız varsa kafa sesine geçeceksiniz. Yani Erzurum çağır. En sonunda ıslıklar başlayacak. Artık oktavın üstüne başlayacağız. Bir çalışın bakalım.
Gelecek hafta bir daha buluşalım. Tamam mı? Harika fikir. Ben bunu kaydettim. Herkese de göndereceğim şimdi. Biraz sonra bir transfere yükleyip. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi günler. Arkadaşlar herkese selamlar. İşte şimdi finale geliyoruz ve finalde bu muhteşem gençler inanılmaz bir performans yaptılar. Ya gerçekten çok güzel bir kayıt ortaya çıktı. Herkesin sesleri farklı şekillerde, farklı yerlerde kullanıldı ve ıslık performanslı 3 oktavlık bir sarı gelin ortaya çıktı. Aramıza sonra da katılan arkadaşlarımızı da tanımak istiyorum. Çünkü herkesi tanıttım. Sudenur ve Tevfik sonradan geldi değil mi? Sudenur senle başlayalım. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Ben Sudenur Güntekin, 17 yaşındayım, lise 3 öğrencisiyim. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Samsun Bafra'da yaşıyorum. Şahane. Ayrıca Sudenur bizim biliyorsunuz daha önce kanalda analizini yaptığımız bir ses. Şebnem Ferah'la Versus kayıt yapmıştık onu. Kıyaslamıştık. Şebnem Ferah nasıl okuyor, Sudenur nasıl okuyor. O zaman daha da küçüktü ama Sudenur. 2 sene önce falandı yani, 15 yaşındaydım. Sonra da Tevfik geldi. Ya bir şey diyeyim mi? Kayıttaki o ilk bölümde bir tren var ya, en uzun ses. O nasıl bir ses Tevfik? İnanılmaz bir ıslık sesi ya. Sağ olun hocam, teşekkürler. Valla Ototune yok, bir şey yok. Dümdüz okumuş yani. Akıl almaz bir ıslık sesi. Sen biraz anlatsana kendini. hocam ben Tevfik Arda Gökte, 23 yaşındayım. Tekirdağ'da tıp okuyorum, 5. sınıf öğrencisiyim. Şu an koronadan dolayı Muğla'ya, memleketime geri geldim, evdeyim. Müzikle şeyim çok küçük yaştan itibaren başladı. Her zaman çok seviyordum. Dans etmeyi de aynı şekilde, müzik, şarkı söylemeyi de. Mariah Carey'i çok dinliyordum, Christina Aguilera'yı çok dinliyordum. Onları dinleye yüksek notaları duya bir gün kafa sesinden ya da falsetodan direkt geçtiğini fark ettim. Dedim hadi birazcık buraya odaklanayım, birazcık daha odaklanayım. Hadi birazcık daha yorayım. En başta böyle küçük vızıltı çıkıyordu. Ama işte şimdi yavaş yavaş birazcık daha düzelmeye başladı gibi. Kaç saniye tutmuşsun o sesi tepede ya? Hocam yani tutabildiğim kadar tutabiliyorum. Daha hani tutarım da aslında ama tüm kaydı yaparken bir düşükten bir yükseğe geçmek gerçekten bayağı zor oluyor. Herkes fark etmiştir zaten. Bence en büyük zorluklardan birisi oydu. Çok pesten bir nota okurken bir anda hadi 6. oktavdan bir şey vuralım demek çok şey oluyor, zor oluyor. Sudenur, sen nasıl ıslık sesini keşfettin? Yani ben de aynı şekilde hani ıslık sesi çıkarabilen ünlülere falan hani dikkat ediyordum, çok dinliyordum onları. Ariana Grande dinliyorum aslında daha çok onların içinde. Onun sürekli ıslık sesi çıkardığını duyuyordum ve hani diyordum ki ben neden yapamıyorum. Sonra birkaç kere denedim ve aslında onu çıkarabildiğimi fark ettim. O şekilde oldu. Vallahi hepinizle gurur duyuyorum. Gerçekten müthişsiniz. Bir proje. Hepiniz buradasınız. Tevfik var. Baksana abi, bu nasıl bir ıslık? Bir de Cansu var finalde. Sonra girişte evet dediğin gibi Sudenur'la giriyor. Cansu ile devam ediyor. Sonra Sidar. Sonra Aylin'miş. Sonra Feyza başlıyor. Sonra Cansu. Bora. Burada Sidar ve Ayça beraber okuyorlar. Bak Ayça devam ediyor ama kesmiyor. Önce hemen yapıyoruz. Başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Ara. Evet. Ara. Başlamadı. 3, 2, 1. Herkesin tamam lazım. Anca öyle yapabiliriz. Olacak iş.
playback olarak yapmayacak mıydık? Elektro Ben asla yanlış mı tutmuyor. anladım?